Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 26 Ekim Pazar bülteniyle karşınızdayız. El Clasico'muz var. Real Madrid Barcelona'yı inceleyeceğiz. Fransa'ya gideceğiz. Berke Lille'in Metz karşısındaki mücadelesini konuşacağız. Almanya'da Bayer Leverkusen Freiburg'a değineceğiz. Canlı tahtamız olacak, player tercihimiz olacak. Dolu dolu bir pazar videosu sizi bekliyor. Her gün saat 4'te analizle karşınızdayız. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin dünyanın beklediği El Clasico'ya bakalım. Geldik bütün dünyanın beklediği El Clasico'ya. Futbolun futbolu tabiri var bu maç için. Öncelikle biraz Barcelona cephesine bakalım. Girona maçında 90 artı küsürde Hansi Flick kırmızı kart gördü ve bu maçta yedek kulübesinde olmayacak. Barcelona'da çok eksik var. Rafinha yok. Ferran Torres yok. Lewandowski yok. Dani Olmo yok. Yamal döndü ama Girona maçında çok bir varyasyonu yoktu. Dakika 64'te Flick onu oyundan aldı. O yüzden biraz daha ritmi düşmüş, eksik bir Barcelona var. Az kadrosundan 4-5 oyuncu olmayacak bu mücadelede. Real Madrid cephesine baktığımızda ise daha diri bir Real Madrid var bence geçen yıllara nazaran. Mastantuono artık ilk 11'e alıştı. Arda özgüvenini yakaladı. Bellingham döndü. Mbappe çok formda. O yüzden burada ben bu maç üzerinde Real Madrid'i biraz daha önde görüyorum. Şu anda lige baktığımızda ikisi de aynı puanda. 22'şer puanları var ve liderliği paylaşıyorlar diyebiliriz. İkisi de 9 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle oynuyorlar. Bu maç üzerinde Real Madrid dediğim gibi önde görüyorum ama Barcelona'yı da ne olursa olsun El Clasico'da karşımıza almak çok doğru gelmiyor bana. O yüzden benim tercihim burada geçtiğimiz özellikle son dönemdeki El Clasico'lara ve Madrid derbilerine bakarsak Real Madrid atıp yemeyi seviyor. Buradaki benim ana tercihim Real Madrid'in Bernabeu'da 2 gol atacağı yönünde olacak. 2-2'de yanımda tutmak istiyorum. O yüzden maç sonucu 1 ve 1.5 üstü değil, direkt olarak ev 1.5 üstünü öneriyorum. Çünkü Barcelona'da El Clasico'ları iyi oynayan son dönemde bir takım. Evet, çok eksiği var ki o yüzden zaten Real Madrid'i %60'a 40 görüyorum kazanmasını. Real Madrid bence bu formuyla Barcelona'dan daha önde. Barcelona eksiklerini, yokluğunu çok hissedecektir diye düşünüyorum. Hadi gelin şimdi Fransa'ya gidelim ve Lille Metzi konuşalım. Belki özelliği Lille Metzi ağırlayacak. Lille şu anda ligde 8. sırada, 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. 14 gol atarken kalelerinde 10 gol gördüler. 11 puanları var. Konuk Metz'te ise işler hiç iyi gitmiyor. 8 maçta hiç galibiyetleri yok. 2 beraberlik alırken 6 mağlubiyet aldılar. Sadece 5 gol atarken kalelerinde tam 4 katı 20 gol gördüler. Metz yüksek ihtimalle bu sene tekrardan geldiği yere geri dönebilir. Yani Lig 2'ye düşebilir diye düşünüyorum. Bruno Genesio'nun Lille iç sahada Monaco'yu 1-0 yendikten sonrasında Toulouse'u da 2-1 ile geçmeyi başardı iç saha performansında. Sonrasında Lyon'a 1-0 mağlup oldular ve son maçta Paris Saint-Germain'le 1-1 berabere kaldı Lille. İç saha performansı fena sayılmaz. Sadece Lyon'da çok uğraştılar. O golü çok aradılar fakat bulamadılar. Lyon 1-0 sahadan galibiyetle ayrıldı ama 1.47'lik bir XG üretti Lille. Lyon'un XG'si ise 0.51. Yani 1.47'den gol çıkartamayan Lille 0.51'den gol çıkartan Lyon'a mağlup oldu. Bu maçı biraz da böyle yorumlamak gerekiyor bence. Burada Lille maçın bence ağır favorisi. Metz'te hiçbir şey yok, hiçbir şey oynamıyorlar. Ve Lille biraz daha üst sıralara tırmanmak adına ki şu anda 8. sırada, üst sıralara tırmanmak adına veya da ilk üçte kendini bulabilmek adına bu tarz fırsatları çok tepeceğini düşünmüyorum ben. Bruno Genesio ligi tanıyan bir hoca. Lyon'da da buna benzer maçları temiz oynayan, risksiz oynayan bir hocaydı. Benim buradaki ana tercihim 1 ve 1.5 üstü yönünde olacak. Yani Mets'in Lille'in performansına dayanabileceğini düşünmüyorum. O yüzden maç başladığı andan itibaren Lille'in kontrolünde geçecek bir maç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mets'ten de gol beklemiyorum. Bunu da ayrı bir bahis olarak değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir ama benim bu maç üzerindeki ana tercihim 1 ve 1.5 üstü yönünde olacak. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Her cuma saat 6'da bahis eğitim serimiz var. Hafta içi her gün saat 7'de ise short videosu olarak lig analizi yayınlanıyor. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim. Bir beğeni bırakırsanız da çok mutlu oluruz. Hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre haydi gelin 3. maçımız olan Almanya'dan Leverkusen Freiburg'u incelemeye başlayalım. Freiburg Leverkusen deplasmanına geliyor Bayern'e. Baktığımızda şu anda Freiburg 10. sırada, 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. 11 gol atarken kalelerinde 11 gol gördüler. Leverkusen cephesinde ise işler fena gitmiyor.
7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 16 gol atarken kalelerinde 11 gol gördüler. Şu anda 5. sıradalar. Lig analizinde de pazartesi günleri Almanya'yı konuştuğumuz üzere ilk yarılarda çok gol çıkıyor Almanya'da. O yüzden bu yıl bunu değerlendirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Leverkusen'in maçlarına baktığımızda şu ana kadar 2 golün altında gol olan bir maçı yok Leverkusen'in. Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldıkları bir maç var ve Union Berlin'i 2-0 yendikleri maç dışında bütün maçları da 2,5 üstüne kadar taşındı. Freiburg'da değerlendirdiğimiz bir takım. Özellikle son maçta Eintracht Frankfurt mücadelesinde de onları değerlendirmiştik. Onlar da gollü maçlar oynuyorlar. Onların da Hoffenheim 1-1'lik ve Mönchengladbach 0-0'lık maçları dışında 2,5 altında kalan maçı yok. Ben burada da gene aslında lig analizinde de detaylı baktığımız şekilde ilk yarıdan bir gol sesi bekliyorum. Ortaya bir gol bekliyorum. Çünkü Freiburg'un da hücum hattı her an her şeyi yapabilecek bir takım. O yüzden tarafa ilk yarıda gitmek zor. Ha, illa ki ilk yarıda taraf düşünenler varsa Leverkusen ilk yarıda %60'a 40 daha önde geliyor bana Leverkusen'in golü. İlk yarı ev 0,5 üstü de değerlendirilebilir ama benim bu maç özelindeki ana tercihim pazar gününden ilk yarıda minimum bir gol sesi duyacağımız yönünde olacak. İlk yarı 0,5 üstü bence günün karelerinden diyelim. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Canlı tahtamızda Galatasaray, Göztepe, Bournemouth, Nottingham Forest, Feyenoord, PSV maçlarına değineceğiz. Burada Galatasaray Göztepe'de ilk yarı golü değerlendireceğim. Dakika 10-15'e kadar izledikten sonrasında çünkü yorgun bir Galatasaray görebiliriz. Eğer ki maç çok rolantide giderse hiç değerlendirmeyeceğim. Onun altını çizeyim. Bournemouth, Nottingham Forest'ta Nottingham Forest çok formsuz. Özellikle Angelos Postecoglou hangi takıma gitse o takımın basireti bağlanıyor gibi bir şey var artık. Bournemouth da aksine çok formda. Burada Bournemouth'un gollerine yöneleceğim. İlk yarıda Bournemouth golünü takip edeceğim. Olmazsa Bournemouth'un maç boyunca bir golünü takip edeceğim. Feyenoord PSV'de ise hem ilk yarı golü hem de dakika 60'tan sonrasında bir golü değerlendireceğim. Takiplerim bu şekilde olacak. Player tercihinde ise Erling Haaland'ın gol atacağını düşünüyorum. Gene Manchester City mücadelesinde ve Bournemouth Nottingham Forest maçında da Bournemouth'un zaten favori olduğunu az öncesinde aktarmaya çalıştım. Burada da Antoine Semenyo'nun Nottingham Forest sahalarına bir gol bırakacağını düşünüyorum. Player tercihlerimiz de bu şekilde. Her gün saat 4'te analizle, her cuma saat 6'da bahis eğitimiyle, hafta içi her gün saat 7'de ise lig analiziyle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim. Videoya beğeni bırakmadıysanız bir beğeni bırakırsanız mutlu oluruz. Bir sonraki analizde yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.